Tarih kitapları bize her şeyi anlatmaz. Bazı isimler vardır. Özellikle susturulur. Bazı kaderler vardır. Özellikle karanlığa gömülür. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi Osmanlı'nın ihtişamlı saraylarından en karanlık, en sessiz ve en acı köşesine götüreceğim. Bugün bir şehzadenin hikayesini konuşacağız. Ama sıradan bir şehzade değil. Bir gün imparator olabilecek kadar güçlü, halkın sevgisini kazanmış, komutanların arkasında durduğu ama sarayın karanlık oyunlarında kurban edilen bir isim. Ve belki de Osmanlı tarihinin en tartışmalı, en hüzünlü ve en gizemli olaylarından birinin kahramanı. Hazırsanız tarihin gölgesine doğru yürüyelim. Bölüm 1. Doğduğu gün kaderi yazıldı. Osmanlı'da şehzade olmak dışarıdan görkemli görünür. Ama aslında bir şehzadenin yaşamı baştan sona ölümle yarış gibidir. Çünkü her şehzade bir taht adayıdır, bir güç odağıdır, birilerinin gözünde tehdittir. Bu hikayenin kahramanı da daha doğduğu gün rakipler edindi, düşmanlar kazandı. Sarayın güç savaşlarının tam ortasına doğdu. Ve büyüdükçe sadece bir şehzade olmaktan çıktı, bir gelecek umudu oldu. Ama umut bazen birilerinin korkusudur. Bölüm 2. Sarayda başlayan fırtına. Bu şehzade cesurdu. Askeri başarıları vardı. Halk tarafından seviliyordu. Askerler onu destekliyordu. Bu da saray için tehlikeli bir denklem oluşturdu. Çünkü sarayda güç sadece kılıçla değil, entrika ile korunurdu. Valide Sultan, saray kadınları, devlet adamları, rakip şehzadelerin çevresi. Herkesin bir planı vardı. Ve bu planların ortak noktasında bu şehzade vardı. Birileri için umut, birileri için engel, birileri için ortadan kaldırılması gereken bir tehditti. Bölüm 3. Gizemli dönem. Bir anda bu şehzade hakkında fısıltılar yayılmaya başladı. Hainlik iddiaları, isyan söylentileri, devlete karşı olduğu iddiaları. Ama dikkat edin, bu iddiaların hiçbiri açıkça kanıtlanmadı. Hepsi sarayın duvarları arasında yayılan sözlerdi. Ve tarih bazen gerçeği değil, en çok bağıranın söylediğini yazar. Ve bir gün bu şehzadenin kaderi bir anda değişti. Bölüm 4. Şok açıklama. Şimdiye kadar tarihten silinen şehzade diye bahsettiğim kişinin kim olduğunu söyleme zamanı geldi. Bu kişi, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu. Osmanlı tahtının gerçek varisi olarak görülen, halkın sevgilisi, komutanların umudu ve saray entrikalarının en büyük kurbanlarından biri olan Şehzade Mustafa. Evet, bahsettiğimiz kişi o. Bölüm 5. Trajediye giden gün. Bir gün, sıradan bir gün gibi görünen bir günde, Şehzade Mustafa, babası Kanuni'nin huzuruna çağrıldı. Ama o gün baba-oğul görüşmesi olmayacaktı. O gün kader günüydü. Sarayda öyle bir plan kurulmuştu ki, Kanuni'nin bile duyguları yönlendirilmişti. Mustafa içeri girdiğinde, bir oğul olarak değil, bir hain olarak görülüyordu. Ve o gün, Osmanlı tarihinin en acı anlarından biri yaşandı. Şehzade Mustafa, bir padişahın emriyle, bir imparatorluğun geleceği olabilecek bir anda, daha nefesi varken susturuldu. Bölüm 6. Gerçek neydi? Peki gerçekten Mustafa hain miydi? Bugün birçok tarihçi diyor ki, kanıt yoktu, resmi isyan yoktu, gerçek tehdit yoktu. Ama vardı olan bir şey, saray entrikası, güç savaşı, korku, politika. Bir insan, bir evlat, bir veliaht sadece politik bir hesap uğruna tarihten silindi. Bölüm 7. En acı kısım. Belki de en acı olan şey, Mustafa sadece öldürülmedi, itibarı da öldürüldü. Yıllarca hain şehzade diye anlatıldı. Ta ki belgeler yeniden incelenene kadar. Bugün birçok tarihçi aynı noktada birleşiyor. Belki de Mustafa, Osmanlı'nın en adil olabilecek padişahlarından biriydi. Ama tarih, onun elinden o şansı aldı. Son, yorum sende. Tarih bazen sadece yazılanlardan ibaret değildir. Bazen susturulanlardan oluşur. Şehzade Mustafa, bir insanın değil, bir imparatorluğun kaderinin feda edildiği bir hikayedir. Peki sizce Şehzade Mustafa gerçekten hain miydi? Yoksa bir siyasi kurban mıydı? Yorumlara yazın. Tartışmayı birlikte sürdürelim. Bu tarz gizemli ve duygusal tarih hikayelerini seviyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.
Bir sonraki gizemde görüşürüz.